Halbuki bu sistem doğru denetlense, buraya kurdun sen bugün. Sarımsak orada Özbekler sarımsak diyorlar. Ladman yedim arkadaşlar, yani ben bu yemeği burada gerçekten çok sevdim. Tutuklandım arkadaşlar. Bu at eti mi? Yok. Yani ilk defa sabah mumbar yiyorum arkadaşlar. Herkese günaydınlar. Ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Kazakistan'ın Türkistan şehrindeyim. En güneyindeyim. Sabah pazarına gidiyoruz. Sabah pazarına gidip orada bir şeyler yiyeceğiz. Pazarı göstereceğim sizlere. Bakalım pazarda neler var, neler yiyeceğiz. Ondan sonra Özbekistan sınırında olan Çimkent şehrine gidiyoruz. Bakalım Çimkent şehrinde neler var. 2 video önce oradaki pazarı gösteremedim sizlere. Sadece açık olan yerleri gösterebildim. Pazartesi günleri kapalı olduğundan dolayı gösterememiştim. Ama bugün sizlere orayı göstereceğim. Türkistan'dan ayrılmadan önce pazarı göstereceğim. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Bir önceki videoda bana eşlik eden Ersultan'la beraber büyük bir ihtimalle o da o tarafta olacak. Orada olacağını söyledi bana. Beraber pazarı gezeceğiz. Umarım Kazakistan serisi çok güzel geçiyordur. Keyif alıyorsunuzdur. Eğer keyif alıyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz eğer hala abone olmayı unutmayın. Ben taksi çağırdım. 2 dakika sonra taksi yanımda olacak. Selamun aleyküm. Hayırlı tan. Niye sürekli? Niye sürekli? Vlogger'da. Vlogger. Aha, vlogger'da. Arkadaşlar bakın, ben konumu gönderdim. 5 dakika içinde abi geldi. Yaklaşık buradan 5-6 kilometrelik bir yol gideceğiz. Toplamda 40 lira falan ödeyeceğim. Ücret 40 lira. Yani Orta Asya'da eski Sovyet ülkelerinde sokakta gördüğünüz neredeyse herkes potansiyel bir taksici. Uygulamaya giriyorsunuz. Bir tıkla arabanızı paylaşıp 5 dakika sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Kendi aracıyla birkaç saat çalışıp aracın yakıtını çıkaran insanlar var. Uygulama hem esnek hem de erişilebilir. Sistem çok basit, çok kolay. Ama Türkiye'de nasıl? Türkiye'de vergi, levha, ruhsat, ceza derken arabana bir kişiyi almak bile suç gibi. Halbuki bu sistem doğru denetlense hem insanlar para kazanır hem de trafik rahatlar. Hem de kimse korsan muamelesi görmez. Ekonomik krizin içinde ek gelir yaratmanın yolu bu kadar kolayken neden hala yasaklı gibi davranıyoruz? Yani bunu sorgulamamız gerekiyor. Orta Asya'ya geldiğimde diğer ülkelerde de vardı bu. Özellikle Orta Asya'da bunu çok fark ettim. Gençler 15 yaşında, 18 yaşında gençler kuryelik yapabiliyor. Bisikleti olan uygulamaya giriyor. Bir tıkla kuryelik yapabiliyor birkaç saatliğine. Öğrencidir. Parasının farşını falan çıkarmaya çalışıyordur. Yani kolay bir şekilde uygulamaya erişebiliyor. İnsanlar erişebiliyor, turistler erişebiliyor. Çok basit, çok kolay, çok kullanışlı. Yani hem turistler için iyi uygulama hem de ülkenin alım gücünü yükselten bir uygulama, bir sistem. Düşünsenize, Türkiye'ye geldiğini düşünün. Arabanız var, hobi olarak ya da ek gelir olarak tek başınıza bir eve bakıyorsunuzdur. Ek gelir olarak yapıyorsunuz bu işi birkaç saatliğine. İşten geldiniz, yorgun değilsiniz, iyi hissediyorsunuz. 1-2-3 saatliğine ben bir taksiciliğe çıkayım diyorsunuz. Uygulamaya basıyorsunuz, başlıyorsunuz taksicilik yapmaya. Yani Türkiye'de kavga, gürültü, patırtı bu taksicilik yüzünden eksilmiyor. Haberlerde hep görüyoruz. Taksiciler, martılar vesaire bunlar hep tartışıyor. Bence taksiciler de hepsi de bir olup böyle bir sisteme girmeleri gerekiyor. Umarım bu sistem Türkiye'ye gelir. Yani hayata geçirirler. Bizim için de çok iyi olur. Turistler için de ve insanlarımız için de gerçekten çok iyi olacak bir sistem. Kuryelik yapmak isteyen de bisikletiyle kuryelik yapar. Skuturu olan skuturla kuryelik yapar. Geride kalmış ülkelerde bile bu sistemin olması, Türkiye'de olmaması can sıkıcı. Umarım Türkiye'ye gelir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye gelirse nasıl olur? Veya gelmesini istiyor musunuz? Yorumlarda tartışalım bunu. Haydi gidiyoruz. Arkadaşlar pazara geldim. Kuanis pazar. Burası büyük pazar oluyor. Saat 9'da açılıyormuş burası. Biz erken geldik. Biraz bekleyeceğiz ama insanlar yavaştan geliyor.
Burada alışveriş yapmak isteyen yerel halka yavaştan geliyor. Burada iş yeri olanlar yavaştan geliyor. Şöyle bir girişi var. Girişi bu taraftan mı bilmiyorum ama ben taksici beni bu girişe getirdi. Şöyle kocaman büyük bir pazarmış. Şöyle kapalı bir pazar. Diğer tarafta böyle kapalı bir yer var. Çok büyükmüş. Bakalım neler göreceğiz. Ama insanların gelmesi gerekiyor. Yavaştan iş yerlerini açmaları gerekiyor. Onlardan önce geldik arkadaşlar. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ben bugün iyiyim. Bugün Türkistan'dan çıkıyorum. Türkistan'a veda edip Çimkent'e gidiyorum dediğim gibi. Yeni bir ülkeye hazırlık olacak. Yeni bir ülkeye yavaştan hazırlanacağım. Bu videodan sonra 2 video daha gelecek. Ondan sonra Özbekistan videolarına başlarız. Pazardayız. Ersultan'a ulaşmaya çalışıyorum. Az önce beni aradı. Kendisini tekrar aradım ama ulaşamadım. Burada olacağını söyledi bana ama sabah saat 8'de burada olacağını söyledi. O buraya hakim, her şeyini biliyor. Neler göreceğiz, neler yiyeceğiz. Çok açım. Bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Parça parça. Bilmediğim şeyler çıkacak mı? Çok merak ediyorum burada. Bir de fiyatlarına bakalım. Yani pazardaki fiyatlar ne durumda? Meyve, sebze fiyatları, et, tavuk fiyatları. Bunlara bakalım. Hem bunları da sizlere göstermiş olalım. Yani Türkistan'da fiyatlar bir tık daha uygun, daha ucuz. Almatı ve Astana'ya göre kıyasla daha uygun gördüm ben. Yani özellikle taksi daha uygun gördüm ben taksi. Burada Ağızka Türklerini ziyaret ettim. Bir önceki videoda izlersiniz onu. Ben burada yaşadıklarını bilmiyordum. Ersultan sağ olsun burada böyle yardımcı oldu bana. Beni oraya götürdü. Gel dedi, Ağızka Türkleri var. Biliyor musun dedi, seni onlara götüreyim dedi. Onlara götürdü. Misafirperverlikleri çok güzeldi. Kendimi bir an Türkiye'de hissettim. Yani binlerce kilometre uzaklıkta olmama rağmen Türkiye'de gibiydim orada. Ağızka abi, abla. Hayırlı sabahlar abla. Hayırlı işler. Buraya kurdun sen bugün. İyi. Tamam. 2 video önce abladan şey içmiştim. Böyle ayran gibi bir şey var. İçinde mısır falan katmış. Kaynamış mısır var içinde. Ama onun adına paça mı, kaça mı, ne, kaçak mı ne diyorlar, bir şeyler diyorlar da unuttum ya. Yani tadı güzeldi. Ayran gibi. Böyle ekşili, tuzlu bir şey. Bugün yine deneriz belki. Bir şeyler alırız. Onunla bak burada da aynı şekilde var. Aynı şeyi satıyor burada. Kapça. Kapça adı da? Koça. Farklı bir adı var. Tamam oğlum çekil. çocuk utanıyor, kamerayı tutuyor. Zaten arkamdasın, kamerayı niye tutuyorsun? Hayırlı tan. Hayırlı tan. Bak böyle hayırlı tan. Hayırlı tan. Ayran bu. Ayran satıyor. Ekmek satıyorlar böyle. Sabah daha hareketli oluyor. Hayırlı tan. Evet, Türkiye'den geldim. Meyveleri. Bakın meyveleri tek tek böyle temizliyor. O yüzden meyveleri bu kadar güzel görünüyor. Parlak görünüyor. Hep güler yüzlüler abi. Böyle bakıyorlar, gülüyorlar. Yani o yüzden rahatlıkla kamerayla onların yanına gidebiliyorum. Bu arada hayırlı tan, günaydın, hayırlı sabahlar demek. Ben bunu 2 gün önce öğrendim. Fiyatları gördükçe sizlere fiyatları söyleyeceğim. Mesela 150 tenge. O da 8, 9, 10 liraya falan kilosu. Domatesin kilosu 10 lira diyelim. Bakın 150 tenge. Arabaların buraya girmesi çok yanlış ya bence. Bakın buna ne yapmışlar böyle. 600 tengeymiş bunun kilosu. Çok güzel yapmış. Büyük bir ihtimalle burada bir küçük kız falan bakıyor. Ya da oraya bakanın bir küçük kızı vardır. Ya da oğlu vardır. Güzel çizmiş ama. 600 tengeydi o. Kavun muydu neydi o? Onun adını unuttum ya. 42 lira falan da onun fiyatı. Hayırlı tan. Abla yeni tezgah kuruyor. Üzümleri getirmiş. Çok üzüm var ya. Bakın kavun var, şey var. Kabak mı bu ya? Bu kabak büyük bir ihtimalle. Bu kavun mu bu da? İlk defa böyle bir kavun görüyorum ya. Çok değişik değil mi arkadaşlar? Büyük kavun. Normalde kavun dediğin küçük olur. Bak bunlar da böyle büyükmüş. Bunlar neden büyük ya? Sizde böyle büyük. Fiyatı ne bunun? Kilosu ne kadar bu? 200 tenge. 200 tenge. Yani bu da yaklaşık 20 lira. Yok 20 lira bile değil. 15 lira falan. Kolay gelsin abi. 15 liraya satıyor kilosunu. Kolaysınız. Жақсы. Türkiye. Türkiye'den vardım buraya. Siz buralısınız değil mi? Türkistan. Türkistan. Siz buna ne diyorsunuz? Bunda isim ne Kazakça? Adı ne? Çesnok.
Çisnok, sarımsak. Biz sarımsak diyoruz. Sarımsak. Bildiniz? Teşkene sarımsak. Teşken sarımsak. Sarımsak orada Özbekler sarımsak diyorlar. Siz buna farklı bir isim. Çisnok Ruski. Aha, Ruski değil mi bu? Ya adı. Aha. Kilosu kaça? 1000 tenge. Kilosu bunun 1000 tenge arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 55-60 lira falan diyebiliriz buna. Ha Türkistan Laksma. Ha yakşı. Oragan. Jakşı Türkistan. Astana. Evet, Astana, Türkistan, Almatı, Almatı, Dölgörni Karusa. Kazakistan, Araşo. Hasan yeni zaman teşvik olsun. Evet. Okey. Okey. Türkiye'den vardım. Bakın burada böyle pirinç falan satıyorlar. Pirinç 660 tenge arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 65-70 lira. 70 lira kilosu pirincin. 65 lira, 70 lira. Şöyle bu var. 200 tenge. Aha. Kaç tenge? 200 tenge. 500. 200. 700 tenge, 700 tengeymiş bu. Böyle mercimek var, 1100 tenge var. Bunun fiyatı da 80 lira, 85 lira evet. Bu farklıymış. Bu ne? Nerenin pirinci? Taşkent. Bu Taşkent. Taşkent. Ha, Özbek pirinciymiş bu. Bu nerenin? O özümüz Kızılordanka. Kızılorda'dan. Bu Kızılorda, ber Kızılorda. Kızılorda. Bunlar daha ucuz. Bu daha pahalı. Bu daha mı iyi Jakşı? Taşkent yaksa. Ha, yaşlı olduğu için bu daha pahalı şeymiş. Ahmet 83. 83. Sen 83'lüsün. Abi Ne senin yaşta? 88. 88'li, 88'li. Senin Ahmet 83. Sen 83, sen 42 yaşındasın. 42 yaşındasın. 42. Sen kaç? 37. 37. Jakşı. Abi galiba böyle bunda şey yapıyor. Bu senin mi? Mika. Sen böyle çalışıyorsun sen. Ne? Ha abi taşımacılık yapıyor. Arabada çalışıyor. Böyle araba çalışıyor. Sonra. Götürüyor getiriyor. Anladım. Buraya kurulmuş. Sağda solda lokantalar var. Karşıda lokanta var. Hemen sol tarafta bir tane lokanta var. Selamünaleyküm. Çocuklar hep böyle selam veriyor arkadaşlar. Geliyorlar. Direkt tokalaşıyorlar ya. Bu burada çok yaygın Kazakistan'da. Yani büyük bir ihtimalle selam verince tokalaşmadan gitmek saygısızlık olarak da algılanabilir diye tokalaşmadan bırakmıyorlar çocuk bile olsa. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakın burada da züccaciye mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Burada böyle tabak mabak çat satıyorlar. Fincan şeyler satıyorlar. Bakın böyle tabak var, kase var, tencere falan. Yani hemen sol tarafta kuru yemişçiler vardı. Kuru pasta vesaire satıyorlardı. Bu tarafta da Vlogger'da YouTube. У тебя разрешение есть? Türkiye. Türkiye? Ha, Türkiye'den vardı. Ruhsat aldın mı? Burada ruhsat mı geçerli? Kim verdi burada ruhsat? Vermeydi. Ruhsat alış gerek. Var çıkış gerek. Burada ruhsat geçerli değil bu. YouTube bu da. Geziyorum da. Yemek yiyorum. Kazakistan'ı tanıtıyorum. Gösteriyorum. Türkiye'dekiler izliyor da. Orçça bilmiyorsan Yok bilmiyorum. Kazakça bilmiyor. Yok bilmiyorum. Bu yasak mı burada? Oldu bulmaydı. Zapret. Burada mı yasak? Общий bazarda ruhsat alış gerek. Ruhsat alış gerek. Yasakmış burada. Neden yasak anlamadım. Dur benim arkadaşı arıyorum. Kazakça bilir de. Ersultan. Burada pazarda abi bir şeyler söylüyor da anlamadım ya. Konuşabilir misin? Ona vereyim. Ruhsat var mı ki? Suriye'de gezdim bu kadar şey olmadı. Ruhsat istenmedi. Lübnan'da gezdim. Çoğu yerde, tehlikeli yerde gezdim. Ruhsat falan izin istemediler. Buradan niye bir şeyler söyledi çok şaşırdım açıkçası ya. Abi buranın büyük bir ihtimalle güvenlik görevlisi. Kelgen adam kişinin ruhsat sırap, bu yönde bir proходной двор емес pa, bilesiz koy. Bakalım ne zaman beraat edileceğiz. Tutuklandım arkadaşlar. Gidiyoruz. Hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım gittiğim ülkelerde. Suriye'de bir şey olmadı. Suriye'de gezdim. Lübnan, Irak, İran, Ermenya, Azerbaycan, Georgia, no problem, yani sıkıntı yoktu. Burada niye sıkıntı? Burada Kazakistan. Türk kardeş, hani? Kardeş. Ya. Assalamu alaikum. Kardeş ülke diyoruz, bağrımıza basıyoruz. Abi verdiler bana. Beraat edildim ama yanıma bir koruma verdiler beraber. Sen ruhsatsın da. Kazakistan'ın böyle sazları oluyor. Buna ne diyorsunuz? Adı ne atın? Dombra. Dombra. Dombra diyor. Sen biliyor musun çalmayı? Ya, ama kiş.
Arkadaşlar şimdi güvenlikler bana eşlik ediyor. pazar, bu ne? Güvenlikle Bu ne? beraber geziyoruz pazarı. Bu pazar. Ersultan geldi arkadaşlar. Bu O da kardeşim, geldi. kardeşim bu adam seni buradan kavama vereceğim dedi. Konak ederim dedi seni. Beni konak mı? Bu adam. Sağ ol. Rahmet Çok abi. Parasına. Rahmet. Şimdi kahvaltı yapmadık, bir şeyler yiyeceğiz. Sen yemek yedin mi? Yok. Burada yemek var. Kavaplar. Kahvaltı, yemek. Bakın böyle lokanta, pazar lokantası. Kas. Çok. Oh. Yakşı. Şimdi Hayırlı tan. kardeşim. Yakşı burası ya. Burada bu tarafta Yakşı, kavap var. Bu tarafta Güzel. asık var. Şöyle göstereyim. Kavak gel. Bunun adı ne? Asıp. Asıp. Aha. Bu at eti mi? Yok. Şöyle. Hepsi aynı değil mi? Hepsi aynı. Bu taraf aynı. Bu taraf kavak. Şöyle küçük bölmeler var arkadaşlar. Böyle herkes bir şeyler satmaya Versen çalışıyor. şuraya kurta göze. Kahvaltılık. Şurası mı? Aferin. Şöyle kokusuna YouTube bakılırsa arkadaşlar biraz ekşili sanki bir yemek. Polnin anda ne Pilav o da. Pilav. Kanalı var, İçinde gaz şey var, göster. böyle pilav var Bu içinde. her yerde araba değil. Bildiğiniz böyle işkembe ya. Mumbar olur ya, mumbar gibi. Bakın arkadaşlar burada şunlar geçerli. Bunun videolarında dile getireyim. Kodam, Böyle aşkım, telefonla bak, okutuyorsunuz, ödemeyi yapıyorsunuz bunda. Yani nakit olmasa telefonla uygulamadan ücretinizi ödeyebiliyorsunuz. Herkes bir şeyler yemeye gelmiş, kahvaltı. Pazar lokantası bu, böyle oturuyorlar burada. Bunlar farklı. Burası farklı bir işletme. Şurada döner satıyor abi. Bu tarafta da şaşlıklar var bu şekilde. İnsanlar sabahları da şaşlık tüketiyor. Selamünaleyküm. Şöyle sucuk gibi bir şey ama dediğim gibi mumbar ya, bildiğiniz böyle. Kesinlikle mumbar bu. İşkembe. İşkembe çorbası yiyoruz da işkembe tat aynı tat. Çok güzelmiş ya. Adam şaşlık da istedi ya kahvaltıda. Kavapta bu Arkadaşlar şu anda saat 9, yemin ediyorum. Yani sabah parası- kahvaltısında et yiyoruz. Bunun parası az olacaklar. Bunun mu? Parası az. Oşçakta turasında sen özün. Kebapları çok güzel yapıyorlar. Eti çok iyi arkadaşlar. Kazakistan'da, Orta Asya'da genel olarak et çok güzel. Dediğim gibi hayvanlar iyi beslendiğinden dolayı etler de güzel oluyor. Yani ilk defa sabah mumbar yiyorum arkadaşlar. Yok. Yok. Vallahi yok. Mesela sabah söyledim. Abi olmaz Akşam öyle. mesela söyledim. Olmaz. Kabul etmiyorum. Yok. Adam dünden beri diğer videoda da aynı şekilde ücret ödemeye çalışıyor. Burada da Akşam ücret sana ödemeye söyledim çalışıyor. mi? Burada Yok söyle, vallahi burada Erkut'tan. Bir tane şaşlık 600 arkadaşlar. Yani bu da 45 lira falan, 46 lira falan diyebiliriz. Arkadaşlar burada rahmet dediğinizde aşk olsun diyorlar. Yani rica ederim demekmiş. Aşk olsun. Aşk olsun. Rica ederim. Yani o rica. Rahmet. Evet. Vallahi sabah mumbar dolması, artık mumbar dolması yemedik demeyiz. Sabah mumbar dolması yedik. Ben ilk defa sabah mumbar dolması yedim. Bu bizde Türkiye'de mumbar dolması. Bunun adı neydi? Asıp. Asıp diyorlarmış buna. Yani bildiğiniz mumbar dolması ya. Tadı da aynı. Farklı bir tadı yoktu. Ben ilk başta ekşili falan zannettim de ekşili değildi. Çok garip ya. Buraya gelmeden önce mumbar dolması yiyeceğimi hayal bile etmezdim. Yani demek ki ben size videonun başında da dedim değişik bir şeyler tadabiliriz diye. Kazakistan'da yediğim en değişik yemek oldu diyebilirim sizlere. Özellikle sabah erkenden mumbar dolması yedim. Yani bu bence hepsine yeter. Bütün yediklerim yemekleri unutun arkadaşlar. Bu en değişik, en olağanüstü yemekti. Ersultan, ne iş yapıyordun sen burada? Burada mı? Aha. İşimi yapalım. Tradeves. Şeyde mi? İnşaat işi mi? Bunu satacağım. Tam bunları mı? Ha. Yok bunu. Güle güle abi. Sıcaklı rahmet abi. Abi benim şeydi, belgeydi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayırlı tan abi. Bura benim. Aa, sen ayakkabı satıyorsun da. Tamam. Ne kadar ayakkabı? Bakın böyle ayakkabılar var. Bura hepsi. Spor çocuk mu bunlar? Yok.
Madam. Ha, kadın mı hepsi? Ha. Bunların hepsi kadın arkadaşlar bu şekilde. Bunlar şey mi? Fake mi yoksa orijinal mi? Yok fake. Fake değil mi bunlar? Ne kadar? Yani kança, tenge, dolar, tenge, 8.000, Aha, dolara 120. 12 dolar. Bu ayakkabıların tanesi böyle 12 dolardan başlıyor. 10 dolar, 15 dolar, 17 dolar böyle. Abi de geçimini ayakkabı satarak sağlıyor. İş yerleri saat 9'da açılıyor. Bakın ben gittim. Aynı 100 para Ben gittim. Nereye? Ben gidiyorum. Tamam. Eyvallah. Görüşürüz Çok arkadaşlar. teşekkür ederim her şey için. Rahmet. Eyvallah. Hayırlı işler. Ben gideyim de rahat rahat işini yapsın, artık yeni işe başladı. 9'da açılıyor burası dediğim gibi. Böyle. Pazarın dışı burası. Bakın insanlar yeni geliyorlar. Sabah erkenden gelip alışverişlerini yapıp gidenler var. Bakın bu abiler de böyle taşımacılık yapıyorlar. Bildiğiniz böyle hallarda sebze, meyve pazarlarda olduğu şeyler bunlar. Burada da aynı şekilde insanlar bir şeyler hani geçimini sağlamak için, para kazanmak için de böyle bir şey yapıyorlar. Onları görünce şey geldi aklıma arkadaşlar. Ben çocukken hani Cizre'de şu an bile var. Tek tük kalmış. Eskiden böyle el arabası vardı. İnsanlar el arabasıyla eşya götürüyordu. Pazarda insanların eşyalarını evlerine götürüyordu. Adamı takip ederek o yüklü eşyayı evine bırakıyordu ve onun karşılığında 1 lira 50 kuruş falan alıyordu. Ben de o işi yaptım. Ben de el arabasını götürdüm. Gittim pazara. Sabah erken saatlerinde saat 5-6 gibi gittim. İnsanların eşyalarını taşıdım. Böyle onlara sordum, işte eşya taşıyorum. Zaten onlar da geliyor, gel takip et beni diyor. Takip ediyorsun, eşyaları yüklüyor arabaya. Sonra beraber eve kadar gidiyorsun. Ev uzaksa, yakınsa bilmiyorum artık. O dönem yakın uzaklık, yük mük demeden 50 kuruşa 1 liraya çalışıyordum ben. Yani o günler geldi aklıma. İyi ki çalıştım, yani iyi ki iş yaptım. Olgunlaştırıyor arkadaşlar gerçekten. Küçük yaşta işe başlıyorsunuz, sorumluluk alıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bunu yapınca hayat sizi ister istemezseniz de sizi olgunlaştırıyor. Farkında olmadan bir bakmışsınız böyle büyük adam olmuşsunuz ama 12 yaşındasınız fakat büyük adam olmuşsunuz. Çocukluğum çok güzel geçti bu arada arkadaşlar. Böyle internet kafede falan takıldım. Çok güzel geçti benim. Kendimi çekiyorum. Nana түсірме, ruhsat yok oğlum. Ne ruhsatı? Түсірме o болмайды o. Abi seni mi çekiyorum ben? Ne diyorsun sen? Selamünaleyküm. Çimkent'e varasın? Burası. Çimkent'e gidiyor. Ben Çimkent'e varacağım. Çimkent'te? He, Çimkent'e varacağım da. Da sadis. Tabii ben onu sana söylüyorum. Altara tişörtsüz. Sen bana diyorsun yasak diyorsun. Sinirlendim ya. Gidiyoruz arkadaşlar. Kaç? 1500? 1500 arkadaşlar. O da toplam 120 liraya Çimkent'e gidiyorum. Çimkent buradan 2,5 saat, yani yaklaşık 250 kilometre yol gideceğim. Çimkent'e geldim. Bir hostel ayarladım yolda gelirken. Gecelik 230 lira. Hostele yerleşeceğiz. Rezervasyon hiçbir şey yapmadım. Bazı hosteller kartla peşin ödeme istiyorlar. Bazıları rezervasyon yapıyorsun, kapıda ödeme yapıyorsun. Yani hostelde ödeme yapabiliyorsun. Fakat bunda rezervasyon yoktu. Ben de direkt hostele geçeceğim. Orada ücretimi ödeyip bir gece kalacağım. Bir gece, 2 gece artık neyse. Genellikle böyle hostellere gittiğimde bir gece kalıyorum. Eğer güzel geçiyorsa o gece, ertesi sabah bir gece ve 2 gece kaç gün kalacaksam o şehirde toplam ödüyorum. Ama özellikle bir geceye bakıyorum ben. Şimdi buraya bir gece bakacağım. İyiyse bir gece daha, 2 gece daha belki Çimkent'te kalırız. Çimkent, Kazakistan'ın en büyük 3. şehri olarak geçiyor. Yaklaşık 1 milyon nüfusuyla ülkenin güneyinde Özbekistan sınırına çok yakın. Yani Özbekistan'a geçmek isteyenler buradan geçiyorlar. Burası otogar. Otogara gelip Taşkent'e geçmek istediğinizi söylüyorsunuz. Taşkent'e geçiyorsunuz. Tarihi İpek Yolu üzerindeki önemli noktalardan biriymiş burası. Çok kültürlü yapısıyla Türk, Özbek ve Kazak gelenekleri burada iç içe geçmiş durumda. Ağızka Türkleri de burada yaşıyor arkadaşlar. Ağızka Türkleri hem Türkistan'da hem de Çimkent'te varlar. Özbekistan'da da var, Taşkent'te çok varlar.
Orada onlarla sohbet ettiğimde Çimkent yolunda ve Çimkent etrafında çok kişi olduğunu söylediler. Ağızka Türklerinin yoğun yaşadığını söylediler. Burada yemek kültürü çok zengin. Samsa, pilav, şiş, kebap. Burada çok meşhur şiş, yani şaşlık dedikleri kebap. Aynı zamanda Kazakistan'ın en sıcak şehirlerinden biri olarak geçiyor. Yani yazın burası yanıyor arkadaşlar. Yazın buraya gelmeyin, burası yanıyor. Otobüse bindik. Otobüse 100 tenge ödeyeceğim. Gidelim bakalım. Buraya Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gelmenizi tavsiye etmiyorum. Özellikle Türkistan, Çimkent'e geliyorsanız bu aylarda gelmeyin. Baharda gelin daha iyi. Şu an bahar olmasına rağmen çok sıcak bir hava var. Herkes havadan şikayetçi. Kışı beklerken yaz geri geldi buraya. Hostele çok yakın bir yere geldim. Karşı tarafta pazar varmış. Böyle çok kalabalık. Yani bu yol boyunca hep kalabalık. Trafik var, insanlar, bir sürü insan var, alışveriş yapıyorlar. Ve burada indim ben otobüsle. Yaklaşık böyle 20 dakika falan sürdü yol. Trafik olmasaydı daha hızlı gelebilirdim ama trafik vardı. Şöyle sağ tarafımızda hep yemek yerleri var. Bakın, sokak lezzetleri videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Samsalar var, börekler var bu şekilde. Bakın, hem börek tarzı şeyler var hem de içecekler satıyorlar. Sabah sabah mumbar dolması yedim, şaşlık yedim, kebap yedim ama acıktım. 2,5 saat içinde acıktım. Çok hızlı acıkmaya başlıyorum ya, ben anlamadım. Sürekli yemek yediğimden dolayı mı oluyor bu, anlayamadım ama acıkıyorum böyle. İçeride var mı lagman? Şuradan bir şeyler yiyelim ya gelmişken. Otel hemen şu 1 kilometre uzakta. Şuradan bir şeyler yiyip yavaştan hostele geçmek istiyorum. Lagman var mı? Lağman var, carini lağman. Bakabilir miyim? Lagman yedim arkadaşlar, yani ben bu yemeği burada gerçekten çok sevdim. Kazakistan'da favori yemeğim lagman oldu. Fakat lagmanın 2 çeşidi var. Bir acılı baharatlı, bir de sade olanı var. Ben hep acılı ve baharatlıyı daha çok sevdim. Bu benim belki 3. 4. yiyişim. Kırgızistan'da denemiştim ama bu kadar güzel değildi ya. Astana'da yemiştim, çok güzeldi. Enes abiyle beraber yemiştik. İnanılmaz güzeldi. Bu da çok güzeldi. Baharatlı, böyle içinde domates var, biber var, soğan var. İçinde sanırım biraz reyhan var. Ama sosu o kadar güzel ki, bildiğiniz makarna değil bu. Makarna ama hamurla açıyorlar onu, ince ince böyle açıyorlar. Lagman işte. Tadı çok çok güzel. Yani buraya gelirseniz, yolunuz düşerse lagman deneyin. Lagmanı bir yiyin. Bir tadına bakın. Çok seveceksiniz. Bu yemeğe toplamda 180 lira ödedim. Suyla beraber 180 lira. Ekstradan kendime bir samsa aldım. Samsayı otelde yerim. Akşam artık acıkıyorum akşam. Kan şekerim falan düşüyor. Bir tane samsa aldım. O da 450 tenge, 35 lira. Şöyle alt geçidi kullanıp karşıya geçeceğim. Çimkent'te benim ilk dikkatimi çeken arkadaşlar, yaşlı nüfusun daha fazla olması. Yani çok yaşlı var ya, çok yaşlı var. Çok genç nüfus yok gibi. Benim gördüklerim bu şu anda, yani ilk dakikalarda, ilk izlenim olarak yaşlı daha fazla burada. En az 40 ve üstü, en az. Ya buradaki insanlar genellikle yurt dışına çıkıyorlar, çalışmaya çıkıyorlar gençler veya okumaya gidiyorlar. Benim hostel şu anda benden 900 metre uzakta. Benim hostelin konumu çok güzel. Ben hiç böyle etrafında neler var diye bakmamıştım. Bazen Maps'te, haritada öyle belli olmuyor. Bilemiyorsunuz işte ama gelip gördüğünüzde tam merkezde, iyi konumda olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani burası merkezi, genellikle insanlar buraya geliyor, burada takılıyor, burada alışverişlerini yapıyor. Hemen arka tarafta büyük bir tane pazar var. Onun bir arkasında bir tane daha pazar var. Şu diğer tarafta yemek yediğim bölümde, o tarafta da full böyle lokantalar var. Yani bayağı sokak lezzetlerinin olduğu bir şehir Çimkent. Bir sonraki videoda göreceğiz bunu, bakalım. Bir sonraki videoda pazarı, çarşıyı ve gezilecek yerleri gezeceğiz beraber. Buraları göstereceğim sizlere. Çok öyle bir şey yok burada ama bir park var, anıt var, heykel vesaire var, önemli meydanlar vesaire. Buraları gezeriz.
Arkadaşlar hostele geldim. Yani böyle 800-900 metre görünüyor ama bayağı uzak kalıyor ya. Girişi nerede bunun? Neyse Prestişosta. İçeri gireceğim. Şöyle buraya göstereyim. Burası böyle avlusu. Ben içeri gireceğim. Direkt yukarı çıkıp dinlenmek istiyorum. Hem dinleneceğim hem de videoları aktaracağım. Editleri falan yapmaya çalışacağım. Her gece videoları düzenleyip YouTube'a yetiştirmeye çalışıyorum. Gittiğim hostellerde inanılmaz kötü internetleri var. Yani 4-5 gündür YouTube'a bir şey yükleyemedim, planlayamadım video. Burada umarım buranın interneti hızlıdır. Öyle umuyorum. İnşallah hızlıdır yani. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok yorgunum. Gördüğünüz üzere konuşamıyorum da. Kendinize çok çok iyi bakın. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, varsa düşünceleriniz benden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.